İki boyutlu bu tarz çizimleri daha kolay çizebilmek için ilk önce verilmiş doğrusal ölçüler çizgi haline getirilir. İlk şeklimizle başlayalım. Doğrusal ölçü olarak 30 santim verilmiş. Bunu hemen çizgiye çeviriyorum. Yukarıdan line komutunu aktif hale getirdikten sonra ekranda boş bir yere tıklıyorum. Sağa doğru mouse'umu yönlendirip 30 yazıp Enter'a basıyorum. Şimdi çizgilerin iki ucuna da çemberler yerleştireceğim. Yukarıdaki çember komutunu aktif hale getiriyorum. Çizginin sol ucuna tıklıyorum. 7,5 yazıp Enter'a basıyorum. Komutu tekrar aktif hale getirmek için Space'e basıyorum. 13 yazıp Enter'a basıyorum. Bu iki çemberi seçtikten sonra Joe yazıp Enter'a basıyorum. Çemberlerin merkezine tıklıyorum. Arkasından yapıştırmak istediğim yeri tıklıyorum. Copy komutunun üst taraftaki yeri burası. Yardımcı çizgimi silebilirim. Çemberler arasındaki bu iç bükeyi reduce verebilmek için fillet komutunu kullanacağız. Eğer dış bükey ise fillet komutunu kullanamayız. Fillet komutunun yukarıdaki yeri burası. Kısa yol olarak F Enter, R Enter ve 20 Enter yapıyorum. Sonra sırayla çemberleri seçiyorum. Komutu tekrar uygulamak için Space tuşuna basmam yeterli. Sırayla tıklıyorum çemberleri. Şimdi görmek istemediğim çizgileri budamak için Trim komutunu kullanacağız. Üst taraftaki yeri burası. Kısa yolu TR yazıp 2 kez Enter'a basıyoruz. Sonra budamak istediğimiz çizgileri seçiyoruz. Şeklimizde doğrusal olarak verilmiş ölçüyü çizgi haline çevirelim. L Enter yaptıktan sonra 85 yazıp Enter'a basıyorum. Sonra çizginin ilk ucuna önce 8 santimlik çember, sonra 16 santimlik çember çiziyorum. Sonra bu iki çemberi copy komutuyla sağ tarafa yapıştırıyorum. Orta kısımda ise 18 santimlik ve 30 santimlik çemberler var. Bunları da circle komutuyla hazırlıyorum. Çemberler birbirleriyle 20 santimlik radiuslarla bağlanmış. Bunu fillet komutuyla verebiliriz çünkü iç bükey. F Enter, R Enter, 20 Enter yaptıktan sonra sırayla çemberlerimi seçiyorum. Yardımcı çizgimi silebilirim. Şimdi görmek istemediğim çizgileri Trim komutuyla buduyorum. Şeklimizde doğrusal olarak 45 santimlik bir ölçümüz var. L Enter yapıp 45 yazıp Enter'a basıyorum. Çemberin sol ucuna ilk önce 5 sonra 15 santimlik çemberler hazırlıyorum. Sağ ucuna ise 10 ve 15 santim yarıçaplara sahip çemberler hazırlıyorum. Çemberin alt kısmı iç bükey. Bunu fillet komutuyla yapabiliriz. Fakat üst kısmı Tantan Reduce komutuyla yapılacak. Çünkü dış bükey hazırlanmış. Alt taraf için F Enter, R Enter, 50 Enter yapıp sırayla çemberlerimi seçiyorum. Üst taraf için ise Circle komutunun altında bulunan Tantan Reduce komutunu aktif hale getiriyorum. İlk önce soldaki çemberin merkez hizasından hafif sol tarafına tıklıyorum. Sağdaki çemberinde yine merkez hizasından hafif sağ tarafına doğru tıklıyorum. Arkasından 100 santimlik yarıçap değerine giriyorum. Kalan kısımları trim komutuyla budayabiliriz. Doğrusal çizgileri hazırlayalım. 25 santimlik çizginin sol ucuna 18 santim yarıçapına sahip bir çember çiziyorum. Ortadaki çember 14 santim çapına sahip. Circle komutunu uygularken yarıçap girdiğimiz için 7 yazıp Enter'a basıyorum. Çizginin en sağ ucuna ise 22 santim yarıçapına sahip bir çember çiziyorum. Çemberlerin alt kısmına fillet komutuyla bir reduce veriyorum. Üst kısmında ise yine Tantan Reduce komutunu kullanacağız. Komutu aktif hale getirdikten sonra ilk önce birinci, sonra ikinci çemberimin teğet noktasını tıklıyorum. Sonra yarıçap değerine giriyorum. Kalan kısımları trim komutuyla budayabiliriz.
Bu şeklimizde de 24 santim uzunluklara sahip çizgiler var. Line komutuyla ilk önce x yönündeki çizgileri hazırlıyorum. Sonra çizgileri seçip row yazıp enter'a basıyorum. Döndürmek istediğim referans bir nokta istiyor benden. Tıklıyorum. Hem döndürüp hem kopyalanması için aşağıda bulunan copy seçeneğini tıklıyorum. Sonra çizgiye yön verip tıklıyorum. Çizgilerin ucunda bulunan 6 santim yarıçapına sahip çemberleri hazırlayalım. Çizgilerin tam ortasında ise 4 farklı yarıçapa sahip çemberler bulunuyor. Sırayla bunları hazırlıyorum. Arkasından yardımcı çizgilerimi silebilirim. Trim komutuyla fazlalıkları buduyorum. Üçgense bu şeklimizde doğrusal olarak verilmiş 75 santim ve 30 santimlik çizgiler bulunuyor. Şimdi çemberleri yerine koyalım. Sonra bu ilk çemberi seçip copy komutuyla sağ tarafa ve alt tarafa yapıştırıyorum. Çizgilerin ortasındaki 13 santim yarıçaplı çemberi de copy komutuyla yerine yapıştırıyorum. Sol ve sağ taraftaki çemberlerin üst noktalarından bir çizgi çiziyorum. Diğer açısal çizgileri çizmek için Snap bölümünden sadece teğet kutucuğunu aktif hale getiriyorum. Şimdi yardım çizgileri silelim ve kalan kısımları trim komutuyla budayalım. 10 santim ve 40 santimlik çemberlerimiz var. Circle komutuyla ilk önce 10 santimlik çemberimizi hazırlayalım. Fakat ikinci çemberin merkezini seçemiyorum. Çünkü Snap bölümünden teğet noktası dışındaki bütün kutucuklar kapalı. Tekrar aktif hale getirmek için SE Enter yapıyorum. Select All deyip tüm kutucukları aktif hale getiriyorum ve OK'ye tıklıyorum. Şimdi doğrusal çizgimizi hazırlayalım. Enter yaptıktan sonra çemberin sağ noktasına tıklıyorum. Sağa doğru yönlendirip 20 yazıp Enter'a basıyorum. Sonra çizginin ucundaki diğer objeyi çiziyorum. Şimdi çoğaltmak istediğim objeleri seçiyorum. Arkasından Polar Array komutunu aktif hale getiriyorum. Ve referans olarak çemberin merkezini seçiyorum. Associative komutu aktif değilse çoğalttığımız objeler birbirinden bağımsız halde olacak. Eğer aktif olsaydı bir grup halinde olacaktı. Trim yapabilmek için objeyi patlatmak durumunda kalacaktık. Şimdi fazlalık kısımları budayalım. Son şeklimizde aynı merkeze toplanmış 4 çember bulunmakta. Bunları sırayla oluşturalım. ...50 santimlik çemberin alt noktasından 25 santimlik çemberin merkezi bulunmakta. Bunu da oluşturalım. Ortada bulunan 7,5 santimlik çember ise 50 santim ve 35 santimlik çemberlerin arasında bulunmakta. Bunu da iki noktada oluşturulan çember komutuyla yapalım. Şimdi 14 santimlik çember ile 25 santimlik çember arasındaki teğet çizgilerini oluşturalım. SE Enter yaptıktan sonra teğet kutucuğunu aktif hale getiriyorum.
Sonra line komutuyla teğet çizgilerini hazırlıyorum. Kalan kısmı trim komutuyla budayabiliriz. Böylece şekillerimizin çizimini tamamlamış olduk.